Herkese selam, ben Fulya, ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Yakın zamanda Münih Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansa kabul aldım. Bugün birlikte Almanya Ulusal Vizesi için gerekli olan dokümanları hazırlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Elimde çok fazla çıktı var. Böyle. Bir adet her şeyi düzenlemek için dosya aldım. Ateş aldım. Belgelerin orijinalleri de yanımızda olacak. Diplomam. Öncelikle benim vize türüm 41F. Yani dil bilgisine sahip yüksek lisans öğrencileri diye geçiyor bu vize türü. Ben bunun için olan belgeleri hazırlayacağım bugün. Vizeye götürmeniz gereken evrakların listelendiği PDF'i çıktı almanız gerekiyor öncelikle. Her bir PDF'ten 3 tane çıktı aldım. Çünkü orijinali ve 2 fotokopisi diyordu. 3 tane almak mantıklı geldi, bilmiyorum. 2 tane alsam da yetecekti muhtemelen. Böyle yapacağım. Şimdi çok sayfalı olan dokümanları daha iyi bir şekilde kontrol edebilmek için ataşlayacağım. Ben de zımbalamayı forumlarda okuduğuma göre zımbaları açıyorlarmış. Ataşlamak çok daha mantıklı geldi bana o yüzden. Hangi belgeden ihtiyacım var? Buradaki listeden gidiyorum. 2 adet başvuru formu diyor. Başvuru formlarımızı bulalım. Başvuru formlarını çıktı alıp doldurdum ben. Mavi kalemle ve büyük harflerle doldurdum. Ayrıca Almanca doldurmayı tercih ettim. İzlediğim videolarda hep böyle yapılıyordu. Belgenin şurasında fotoğraf isteniyor. Biyometrik fotoğraf. Buraya zımbalamayın, ataşlayın diyor. O yüzden ben bununla beraber ataşlayacağım. Şu şekilde fotoğrafla beraber ataşladım. Dokümanları hazırladıkça şu aldığım dosyanın içine koyacağım. Bu kalan biyometrik fotoğraflarımı da ekliyorum. Pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın fotoğraflı 2 adet fotokopisi. 2 adet pasaport fotokopim burada. Bunları ekliyorum. Özgeçmiş istiyor 2 adet. Buradan sonraki belgelerde belgenin orijinalini ve 2 adet fotokopisini istiyor. Bu yüzden ben her birinden 3 tane çıktı aldım. Çünkü belgelerimin hepsi dijitaldi. Burada 3 adet CV'm bulunuyor. Normalde halihazırda olan CV'mden skill'lerimin olduğu kısımları çıkarttım. Lisenizi mutlaka ekleyin arkadaşlar. Bunu da soruyorlarmış sanırım. Motivasyon yazısı. Motivasyon yazımı nasıl yazdığımı merak ediyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Bununla ilgili ayrı bir videoda yapabilirim. 2 adet lisans diplomam, 2 adet yan dal sertifikam, diploma ekinin fotokopilerini aldım. Transkriptimi şu şekilde ataşlıyorum yine çok sayfalı olduğu için. 2 adet transkriptin fotokopisi var. Şu şekilde ekliyorum bu belgeleri de. Sonraki faaliyetlere ait çalışmalar diye bir şey istemiş. Bunun için ben çalışma belgesi diye bir belge çıkartmıştım. Mezun olduktan sonra çalıştığım yerden bir çalışma belgesi aldım. Bu belgede işte hangi aralıkta orada çalıştığım ve görevim gibi bilgiler yer alıyor. Bir de normalde forumlarda okuduğuma göre genelde E-Devlet'ten SGK uzun vadeli hizmet dökümünün çıktısını alıp bunu koyuyorlarmış. Bu barkodlu belge olduğu için İngilizce çeviri yaptırmaya gerek yokmuş. Ben bu belgeyi de aldım ne olur ne olmaz diye. Bu belgeyi de ekleyeceğim. Eğitim diline yeterli derecede hakim olduğunuzu kanıtlayan belge üniversitenin belirlediği şartlara göre. Benim üniversitemin belirlediği şart, eğer lisans eğitiminizi belli kredinin üstünde İngilizce aldıysanız bunu kanıtladığınız sürece İngilizcenizi kanıtlamış oluyorsunuz. Transkriptimin şu bilgi sayfasının çıktısını aldım. Burada eğitim dilinin tamamen İngilizce olduğu yazıyor ODTÜ'de. Bu ikisini koyacağım dil belgesi olarak. Kabul mektubu istenmiş. Bunu koyalım. Benim şu an elimde hem kabul mektubu hem de okula kayıt belgelerim var. Yani Letter of Admission ve Letter of Enrollment var. Ben bu ikisini de koyacağım. Böyle olduğu zaman daha iyi olduğunu duydum arkadaşlarımdan. Şimdi elimdeki bu ilk belge kabul belgesi. Buna 3 adet var. Öyle ataşlamak istiyorum çok fazla sayfaları olduğu için. Eğer vize görüşmesine kadar okula kayıt yaptırabilirseniz mutlaka bu kayıt mektubunun da çıktısını alıp belgelerinizin arasına koyun. Okula kayıtları alta, kabul mektupları üstü olacak şekilde bir arada koyuyorum. Bloke hesap için olan belgeleri koymam gerekiyor. Bunları alalım. Bloke hesap için ben daha önce bahsetmiştim. Expatrio'yu kullandım. Expatrio'da siz bloke hesabınızı oluşturduğunuzda size vizeye götürebilmeniz için şöyle PDF'ler veriliyor. Bu PDF'lerin çıktısını alıp götürmeniz gerekiyor.
sistemde verilen 2 PDF'in de çıktısını aldım. Dokümanlarımın arasına ekliyorum. Diğer belge sigorta belgesi. Yine expat diye üstünden ben bir sağlık sigortası yaptırmıştım. Bu sağlık sigortası ile ilgili de bana 3 adet PDF verildi indirebileceğim. Sanırım tarihli ve tarihsiz olarak ikiye ayrılan 2 belgemiz var. Buna ek olarak bu kişi sigortasını bizde yaptırmıştır, şu sigortayı yaptırmıştır gibi bir belge de var. Ben o belgenin de çıktısını aldım. Muhtemelen gerek yoktu ama dediğim gibi elimde bulunsun istedim. Bu 3 PDF'de sağlık sigortası olarak ekliyorum. Belgelerimiz bu kadar. Ben ek olarak birkaç belge daha aldım. Dediğim gibi ilki bu gerekli evrakların listelendiği PDF'in çıktısı. Bunu koyuyorum. Daha sonra size vize tarihiniz atandığında görüşme tarihiniz, saatiniz vesaire barındıran bir PDF atılıyor. Bu belgenin de çıktısını alıp sunulmasını tavsiye ediyorlar. Bundan da 3 adet çıktı aldım. Bunu da ekliyorum. Son olarak da ben bu okulun tuition fee'sinden muafım. Bunun için bir burs kazanmıştım. Ve bu burstan motivasyon yazımda bahsetmiştim. Bu bursla ilgili bir kabul aldığıma dair belge isteyebilirler diye düşündüm. Ve kabul aldığımda bana atılan kabul mektubunun da çıktısını aldım. Bu belgeler arasında yoktu ama ben yine de yedek olarak bunu eklemek istedim. Bunu da ek belgeler kısmına koyuyorum. Belgelerin orijinallerini de koyalım. Çünkü bunları da götürmem gerekecek. Diplomalarım, diploma ekim ve transkriptimin orijinalini kırmızı kapaklı dosyanın içinde tutacağım. Boyutları büyük olduğu için bunun içine karışmasını istemiyorum. Yerleştiriyorum. Şu şekilde bunu da kapatıyorum. Evet, evraklarımızın hepsi hazır arkadaşlar. Eğer bir sorunuz varsa aşağıya bırakın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bugün böyle birlikte bu evrakları hazırlayalım istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım faydalı olmuştur. Eminim ki bu evrakları hazırlayan kişilere faydalı olmuştur bu arada. Çünkü ben de birçok video izledim ve forumlarda gezdim insanlar neye ne koymuş diye görmek için. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.